Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kolay haşlama yöntemiyle kara lahana nasıl haşlanır, nasıl sarılır, onun tarifini vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden lahanalarımızı haşlayarak başlayalım. Kaynayan sıcak suya yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Yıkanmış kara lahanaları suya alarak haşlamaya bırakalım. Kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz. Kolay haşlanmasına yardımcı oluyor kabartma tozu. Bu sayede kara lahanalarımız asla sert kalmıyor. Yumuşacık ipek gibi lahana haşlamış oluyoruz. Evet, lahanalarımızı yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Kontrollü bir şekilde, fazla haşlamayalım. Bu yöntemle kara lahana yerine beyaz lahana da haşlayabilirsiniz. Gerçekten yumuşacık ipek gibi lahanalar haşlanmış oluyor. Evet, kontrol edelim. Yumuşayınca fazla suyunu süzerek geniş bir tepsiye alarak soğutmaya bırakalım. İç harcı için 4 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, lahanalarımı geniş bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine bolca yağ gezdirerek kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, soğanlarımızı ara sıra karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı yıkanmış bulguru ekleyelim. Ve topak olana kadar kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz serpelim ve karıştıralım. Evet, pirincimiz topak olunca yarım su bardağı su ekleyelim ve hızlıca karıştıralım. Ocağın altını kapatarak iç harcımızı demlenmeye bırakalım. Lahanalarımızın damar kısımlarını keserek temizleyelim. Evet, yumuşacık ipek gibi lahanalarım haşlandı. Büyük yaprakları ortadan ikiye keserek damar kısımlarını da çıkartabilirsiniz. Evet, demlenen iç harcıma baharatları ekliyorum. Kırmızı pul biber, sumak, kuru nane ve karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum. Bir demet de maydanoz ekliyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Evet, iç harcımı karıştırmaya devam ediyorum. Hızlı sarabilmek için buzdolabı poşetinin üzerine yaprağımı yerleştiriyorum. İç
harcını koyarak kenarlarını katlıyorum ve videodaki gibi sarıyorum. Evet, bu yöntemle yaprak sarması gerçekten pratik oluyor ve de muntazam oluyor. Evet, yapraklarımı sarmaya devam ediyorum. Dilerseniz elinizle veya normal bir şekilde de sarabilirsiniz. Bana bu yöntem kolay olduğu için genellikle bu yöntemle yapraklarımı sarıyorum. Bu yöntemle normal asma yaprağı, beyaz lahana yaprağı da sarabilirsiniz. Evet, son yapraklarımı da sarmaya devam ediyorum. Evet, lahanalarımın hepsini sardım. Artık pişmeye hazır. Çelik tencerenin altına bir adet kuru soğanımı piyazlık olacak şekilde doğruyorum. Üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirelim. Tam orta kısmına küçük bir kemik parçası koyalım ve etrafına gelecek şekilde yapraklarımızı dizelim. Bu şekilde dizilen dolmalarda asla patlama olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu yöntemle dizerek pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, bir kısmını tencereye alıyorum. Bir kısmını da buzluk için kenara ayırıyorum. Diğer dolmalarınızı da bu şekilde pişirebilirsiniz. Küçük bir kemik parçası dolmaya gerçekten çok lezzet veriyor. İmkanınız varsa mutlaka küçük bir et parçası kullanın. Bir tatlı kaşığı tuz serpelim. Yarıya gelecek şekilde soğuk su gezdirelim. Ocağın üzerine alarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşle kapağı kapalı bir şekilde dolmalarımızı yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Kalan lahana sarmalarımı buzdolabı poşetine alarak buzluğa kaldırıyorum. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak buzlu bir şekilde dolmalarınızı, sarmalarınızı bu yöntemle pişirebilirsiniz. Evet, hava almayacak şekilde bağlıyorum ve buzluğa kaldırıyorum artık.
Evet, dolmalarımı kontrol ediyorum. Suyu azaldı ve yumuşadı. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Kapağını tekrardan kapatarak 3-4 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Evet, lokum gibi sarmalarım, dolmalarım pişti. Servis tabağını ters çevirerek yemeği hazırlıyorum. Soğan ve küçük bir et parçası gerçekten lahana dolmasına muhteşem bir lezzet verdi. Mutlaka bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.